Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Evet, sevgili Başak Burcu, aşk uyumunu merak ediyor musun? Kiminle tutar, kiminle asla ayarını tutmaz. İşte bugün ilişkilerde detayı ince ince işleyen, kalbi ve kimsenin fark etmediği küçük şeyleri bile önemseyen bakışıyla tanınan bir burcu konuşacağım. Evet, sevgili Başak kadınını konuşacağım. Onunla bir ilişki yaşamak aslında dışarıdan bakıldığında çok sakin, ölçülü gibi dursa da derinliği ancak gerçekten tanıyanın anlayabileceği çok özel bir yolculuktur. Çünkü Başak aşkı öyle büyük laflarla değil de emekle, özenle ve davranışlarla gösterir. Evet, anlatacaklarım aslında yalnızca Başak burçları için geçerli değil. Yükseleni Başak olan herkes için geçerli. Peki Başak kadını aşık olduğunda ne bekler? Güvende hissettiren bir düzen mi? Kafasını ve kalbini rahatlatan tutarlı bir ilişki mi ister? Bugün Başak'ın aşkta neye ihtiyaç duyduğunu, neyi kaldıramadığını, kiminle yan yana geldiğinde içinin rahat ettiğini, hangi burçlarla aynı ritimde yürüyemediğini tek tek ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Eğer Başak burcuysan ya da yükselenin Başaksa ya da hayatında Başak gibi sakin, çalışkan, duyarlı ve derin bir enerjiye sahip biri varsa işte bu anlattıklarım hem ilişkine hem de Başak'ın karmaşık gibi görünen ama aslında çok da net olan duygusal dünyana ışık tutacak. Hazır mısın? Hadi o halde başlayalım. Evet, ilk olarak Başak kadınının ilişki tarzını sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi Başak kadını bir ilişkiye girdiğinde kimseye kolay kolay göstermediği o derin, sade ve aslında bir o kadar da gerçek sevgisini yavaşça ortaya koyar. Onu anlamanın aslında ilk adımı şudur. Başak kadını sevdiğini abartılı sözlerle değil de küçük ama çok değerli davranışlarla belli eder. Onun sevgisi çok sessizdir. Dikkatli dokunur, düşünerek ilerler. Ama bir kere kalbini açtı mı partnerine göstermiş olduğu özen aslında çoğu insanın uzun yıllar öğrenemeyeceği kadar çok güçlüdür. Evet, dışarıdan bakıldığında çok düzenli, mesafeli, mantıklı ya da fazla kontrolcü gibi görünür, değil mi? Fakat bu görüntünün altında aslında kimseye yük olmamak için duygularını törpülemeye çalışan aslında yumuşacık bir kadın vardır, bunu unutmayın. Başak kadını aşkta çok temkinlidir. Çünkü güvenmediği bir ilişkiye adımını bile atmaz, asla aceleci kararlar vermez. Bir erkeğin tutarlılığını, niyetini ve karakterini önce gözlemler. Onun flört döneminde bile analiz ettiği şey ne biliyor musunuz? Duygunun kendisi değil, duygunun ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar gerçek kalabildiğidir. Evet, aslında çok önemli bir detay. İşte bu yüzden Başak kadını yarım bir ilişkiye asla gelemez. Ona yaklaşan bir erkeğin davranışı nasıl olmalı biliyor musunuz? Açık olacak, net olacak ve sakin olacak. Dengesizlik, işte bugün var, yarın yok gibi davranış gibi bu tarz belirsiz şeylere asla tahammül edemez. İşte ne bileyim, böyle belirsiz mesajlar Başak kadının zihnini gerçekten yorar, kalbini kapatır. Çünkü o ilişkide güven görmediği zaman daha başlamadan kendini geri çeker. Evet, çok nettir tavrı bu konuda. Başak kadının sevgisinin merkezinde ne vardır biliyor musunuz? Emek. Evet, emek vardır. Sevdiği erkeğin hayatını evet kolaylaştırır. Onunla ilgili o küçücük detayları bile aklında tutar, hafızasında tutar, asla unutmaz. Başak kadını için en acı hayal kırıklıklarından biri bir Başak kadınını aslında belki de en hızlı soğutan şey evet saygısızlıktır ve umursamazlıktır. Bunlara asla tahammül yoktur. Ona değer veren bir erkek sözünü tutmalı, duygusunu çok net bir şekilde ifade etmeli. Onun kırıldığına dokunmadan yaklaşmalı. Yani Başak kadını evet güçlü diyoruz ama aynı zamanda da çok hassas bir yapısı vardır. İşte bunu her zaman göstermez. Hatta çoğu zaman kendisi bile fark etmez. Başak kadının ilişkide belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey güven. Evet, bu ilişki nereye doğru gidiyor? Benim hissettiğim kadar o da bana bu bağı gösteriyor mu? Önemsiyor mu? Hissediyor mu? Benim kadar emek veriyor mu gibi soruları çok sık sorar. İşte bu soruların cevabı onun içinde eğer rahatsa, yani bu cevapları bulabiliyorsa Başak kadını sonsuz sadakat sunar. Ama aksi halde kalbi hep kapıda durur. Yani gitmek zorunda kalırsa da vallahi acımadan gider ama uzun sürede evet bu duyguyu yaşarsa toparlanamaz. Tartışmalarda bile Başak kadını hiçbir zaman patlayıp ortalığı böyle dağıtmaz, sessizleşir, geri çekilir, düşünür. Aslında bu geri çekilme çoğu zaman kırıldım, toparlanmaya çalışıyorum demektir. Ama tabii bunu karşı taraf ne kadar anlar. Başak kadının öfkesi bile çok kontrollüdür. Ama kalbinden bir şey eğer silinir giderse de
geri dönüş çok zordur. Evet, affeder ama kolay kolay unutmaz. Yani unutsa bile aynı şekilde güvenmesi de biraz zaman ister. Bir Başak kadını ile ilişkide mutlu olmanın belki de sırrı şu. Çok basit ama çok değerli. Dürüstlük, sakinlik, düzen, sevgi ve karşılıklı emek. Evet, bunlar olmazsa olmazıdır. Şöyle toparlayacak olursam, evet, Başak kadını kendini güvende hissettiği, değer gördüğü ve duygularının karşılık bulduğu bir ilişkide en gerçek, en zarif, en sadık haline dönüşür diyorum. Şimdi sevgili kadınlar, hangi burçtan olursanız olun, burası çok önemli. Eğer bir Başak erkeğiyle bir ilişki yaşıyorsanız ya da ilişkiye başlayacaksanız, yaşayacaksanız sizleri nelerin beklediğini merak ediyor musunuz? Hadi gelin o halde bakalım. Şimdi Başak erkeğiyle bir ilişkiye başladığında ilk fark edeceğin şey nedir? Bu adam seni önce anlamaya çalışır. Aslında güzel değil mi? Hızlı açılmaz, yani acele kararlar vermez, büyük sözler etmez, abartılı romantizm gibi bir tavırlar sergilemez. Onun sevgisi sessizdir, derindir ama çok özenlidir. Evet, mesafeli durması aslında sizde soğukluk gibi algılanabilir ama bu soğukluk değil, olur mu? Yanlış adım atıp seni incitmek istememesinden kaynaklanır. Ay, hassastır Başak Burcu erkeği. Şimdi Başak erkeğinin aşkı evet gösterişte değildir, emekle ve detaylarda anlaşılır. Sana bir şey olduğunda yanında olması, küçük şeyleri hatırlaması hayatını kolaylaştırır. Bunların hepsi onun seni önemsiyorum deme biçimidir aslında. Flörtte bile aslında tutarlılık ve netlik ister. Karşılıklı enerji, belirsizlik, oyunlar onun yanında aslında çok da iş görmez. Şimdi dışarıdan kontrollü gibi görünse de aslında çok kolay kırılan da bir kalbi vardır, biliyor musunuz? Yani küçümsenmek, hafife alınmak, sürekli eleştirmek onu biraz yorar. Yapıcı eleştiriye evet açıktır ama suçlayıcı, yetersiz hissettiren bir dil kullanılırsa Başak erkeğini içten içe tüketir. Başak erkeği evet çok sadıktır ve sahiplenici bir partnerdir. Özgürlüğü ister ama kaçmak için değil, zihnini biraz düzenlemek için ister. Kısaca Başak erkeğiyle ilişki yaşamak evet sessiz ama derin bir bağın içine adım atmak gibidir. Evet, seni sözlerle değil de davranışlarıyla sever. Ve bir Başak erkeği seni gerçekten severse bunu yüksek sesle söylemese bile ilgisinden, emeğinden ve senin için göstermiş olduğu incelikten de çok net anlarsın diyorum. Evet, şimdi gelelim Başak Burcu için asla olmaz burçlar. Evet, asla olmaz burçlar dediğimin ilk sırasında kim var biliyor musunuz? Yay Burcu. Şimdi Başak çok düzenlidir, kontrollüdür, düşünerek atan bir kalbi vardır ama Yayın da özgür, plansız ve rahat enerjisiyle karşılaştığında şimdi bir süreliğine bir çekim olur ama zıtlıklar maalesef biraz merak uyandırır diyeceğim. Yani ilişki ilerledikçe tempo tutturmak biraz zorlaşır. Şimdi Başak hayatın her alanında netlik ve güven ister, Yay ise akışına bırakmayı sever. İkisinin de ritmi farklı bir evrende olduğu için uzun vadede aynı yolda yürümeleri aslında çoğu zaman mümkün olmaz. Sırada Koç var. Evet, asla olmaz burçlardan bir diğeri de Koç. Şimdi Başak yavaş ama emin adımları sever. Koçsa hızlıdır, sabırsızdır ve bir an önce olsun diyen doğasıyla çarpışır şimdi. Bu ilişkide uyumsuzluk kavgadan değil de aslında temelden geliyor. Şimdi Koç duyguda, kararda, hatta tartışmalarda bile çok hızlıdır. Ama Başak hep düşünmek ister, sorgulamak ister, tartarak ilerlemek ister. Bir süre sonra da Başak kendini sürekli gerilen, kırılan, yorulan taraf olarak görür. Koç da bu kadar düşünmeye ne gerek var canım diyerek uzaklaşır, gider. Bu ilişkide iki taraf için tabii ki daha ne olur istemeden birbirini tüketir ve başlamadan biten bir ilişki pozisyonuna getirir. Şimdi nadiren olur ama çoğunlukta da çok zor olan bir burç var. Yine bahsetmek istiyorum. Kova. Şimdi Kova duygudan çok mantıkla yaklaşır. Özgürlüğüne çok düşkündür. Bireysel alanına çok ihtiyaç duyar. Başak da ilişkide beraber şekillenmek ister. Paylaşımı sever, karşılıklı emeği sever, düzeni önemser. Şimdi Kova'nın bu duygusal mesafesi Başak'ı güvensiz hissettirir. Başak bir şeylerin konuşulmasını, çözülmesini isterken Kova susmayı tercih eder, uzaklaşır. Kendi kabuğunda düşünür. Şimdi bu durum Başak'ın zihnini yorup kalbini kırar. Evet, niyetleri iyi olsa bile ritim tutturmak çoğu zaman zor gibi görünür. Evet, Başak'ın ilişki enerjisi sade, temiz ve emek doludur. O karşısında aynı özeni görmek ister. İlişkiyi birlikte inşa eden bir partner arar. Ama bu üç burçla enerjileri çok farklı yönlere akar. Fazla
dağınık ve hızlıdır Yay. Koç fazla sabırsız ve baskındır. Kova da fazla mesafeli ve duygudan uzak kalır. İşte Başak için en zor eşleşmeler bu yüzden çoğunlukla bu 3 burç arasında gerçekleşir. Şimdi Başak için olumsuzlukları söyledik, asla olmazlar dedik. Peki Başak için en huzurlu, en sağlam aktığı eşleşmelere bakalım mı? İşte Başak'ın enerjisini tamamlayan ve huzurlu, en güçlü, uyumlu burçlara bakalım. Şimdi ilk sırada Boğa var. Boğa, Başak'ın kalbini belki de en çok sakinleştiren burçlardan biri. İki burçta güven ister, ilişkiye ağırdan ama sağlam adımlarla yaklaşır. Boğa'nın sabitliği Başak'ın değişken enerjisine çok iyi gelir. Bu ilişki aceleyle değil, sakinlikle büyür. Boğa, Başak'ın özeninden derin bir güven hisseder, uzun soluklu ve çok güçlü bir birliktelik potansiyeli taşır. Geldik Oğlak'a. Evet, Başak Oğlak uyumu. Astrolojide aslında ne denir biliyor musunuz? Aynı yolda yürüyen iki zeki insan eşleşmesi olarak bilinirler. Evet, çok güzel bir tanımdır onlar için. Oğlak'ın kararlılığı, Başak'ın analitik yapısıyla mükemmel bir uyum yakalar. Bu ilişkide drama yoktur. Gerçeklik, sorumluluk ve hedef odaklı bir ortaklık vardır. Başak, Oğlak'ın istikrarına hayran kalır. Oğlak da Başak'ın zekasına ve çalışkanlığına çok saygı duyar. Birlikte hayat planlamayı severler, finans düzenlemeyi kurmayı, birbirlerini büyütmeyi çok iyi başarırlar. Ve en büyük artıları aynı dili konuşmalarıdır. Dışarıdan fazla ciddi görünen bu ikili aslında birbirlerine çok iyi gelir. Sırada Yengeç var. Şimdi Başak'ın karmaşık zihnini en iyi yumuşatan burçlardan biri diyebilirim. Evet, Yengeçtir. Yengecin içtenliği ve duygusal bağlılığı Başak'a oldukça güven hissi verir. Yengeç ilişkide fedakarlığı ve şefkatiyle bilinir. Bu da Başak'ın içindeki kırılgan tarafı ortaya çıkarır. Başak, Yengeç'le birlikte kendini rahatça bırakabilir. Duygularını daha özgür yaşar. Duyguyla mantığın dengelendiği sıcacık ve de sağlıklı bir ilişki ortaya çıkar. Bir diğer olumlu burç Balık. Şimdi Başak'ın karşıt burcu Balık çoğu kişi için aslında şaşırtıcı bir şekilde Başak'ın belki de en büyüleyici eşleşmelerinden biridir. Evet, yanlış duymadınız. Bu ilişki zıtlıkların şifası gibidir. Vallahi güzel bir cümle, bakın. Zıtlıkların şifası gibidir. Balığın sezgisel, yumuşak ve ruhsal enerjisi Başak'ı duygusal derinliğe çeker. Başak'ın mantığı ve düzeni balığın dalgalı ruhunu oldukça sakinleştirir. Başak, Balık'ta merhameti, zarafeti ve saf bağlılığı görür. Balık da Başak'ın onu sahiplendiğini, hayatını somut olarak düzene koyduğunu hisseder. Evet, zaman zaman zorluklar yaşanır mı? Yaşanır, ama iki taraf birbirinin eksik yanlarını tamamlayınca ortaya harika bir uyum çıkar diyorum. Evet, Başak için en uyumlu burçları da özetleyecek olursam toprak ve su elementinin birleşmiş olduğu eşleşmeler oluyor, değil mi? Başak'ın hem zihnini hem de kalbini besleyen burçlar diyebilirim. Şimdi Başak Burcu'nun 12 burçla ilişki uyumuna şöyle hızlıca bir göz atalım mı? Kendi burcunu, eşini, aklındaki kişi ya da ne bileyim eski bir ilişkiyi işte bu tabloda tek bir bakışta değerlendirebileceksin. Hadi bakalım şimdi bu tabloya. Başak Koç uyumuna bakalım. Şimdi hızlı ve temkinli bir buluşma diyebilirim. Evet, uyum sağlanırsa birbirlerini geliştiren bir ilişki olabilir mi? Zamanla neden olmasın? Detaylar yorar mı? Biraz yorar. Başak ve Boğa. Evet, toprak toprağın huzurlu uyumu. İkisi de güvenli, sadakati ve düzeni önemser. Yavaş ama sağlam ilerleyen uzun ömürlü bir ilişki ihtimali oldukça yüksektir. Başak İkizler. Şimdi zihin uyumu vardır ama yaşam temposu tabii ki farklıdır. Şimdi ikizlerin değişkenliği var. Başak'ı kararsız hissettirir. İletişim güçlü olursa keyifli bir bağ kurulabilir mi? Kurulabilir. Başak Yengeç. Şimdi duyguyla mantığın aslında güzel bir dengesini görüyoruz burada. Yengeç Başak'a şefkat getirir, Başak Yengeç'e güven verir. Empatiyi korudukça sağlıklı ve çok sıcak bir ilişki çıkar ortaya. Başak Aslan. Evet, farklı dünyalar. Aslanın gösterişli enerjisi Başak'a çok fazla gelebilir. Başak'ın eleştirileri evet biraz Aslan'ı kırabilir ama birbirlerini anlamayı başarırlarsa tamamlayıcı bir ilişki ortaya çıkar diyorum. Başak. Evet, aynı değil, aynı beklentiler değil mi? Şimdi fazla eleştiri her iki tarafı da yorar ama olgunlukla yönetilebilirse çok uyumlu bir birliktelik olur. Başak Terazi. Şimdi naziklik ve zarafetle akıcılığın buluşması diye başlayalım. Ancak Terazinin bir kararsızlığı vardır ya, bu Başak'ın kaygılarını biraz etkileyebilir, hatta tetikleyebilir. Denge sağlanırsa estetik ve uyumlu bir ilişki yaşanır.
Geldik Başak Akrebe. Derinlik ve analiz bir arada. Akrebin yoğun duyguları Başak'ın başta tüketse de, ürkütse de fakat güven oluştuğu zaman çok sağlam bir bağ kurur. Yoğun ama kalıcı bir ilişki olabilir. Bir kez daha söylüyorum. Başak ve Yay'a bakalım. Evet, farklı yönlere bakan iki enerji. Evet, Yay'ın özgür ruhu Başak'ın düzen ihtiyacıyla biraz çatışır. Emek verilirse öğretici bir ilişki olur ama genelde zorlayıcıdır. Başak Oğlak. Şimdi toprağın belki de en güçlü uyumu diyebiliriz. Ciddiyet var, hedefler var, sorumluluk ve sadakat aynı çizgide ilerler. Birlikte hayat kurma potansiyeli aslında en yüksek eşleşmelerden biridir. Başak Kova. Şimdi mesafeyle yakınlığın savaşı diyelim buna. Kova'nın özgürlük ihtiyacı Başak'ın ilişki güvenini oldukça zorlar. Ortak noktayı bulabilirler mi? Eğer bulabilirlerse çok ilginç ama zor bir ilişki yaşanır. Başak Balık. Evet, zıtlar birbirini tamamlıyor. Balığın duygusallığı Başak'ın kalbini yumuşacık yapar. Başak'ın düzeni balığa güven verir. Zaman zaman tabii ki zorlayıcı olabilir ama sık rastlanan uyumlardan da biridir diye özetleyebilirim. Evet, sevgili kendi gibi bir kadın izleyicileri, bugün Başak Burcu'nun o dışarıdan sakin görünen ama içinde derin bir duyarlılık, özen ve gerçek sevgi barındıran ilişki dünyasına birlikte baktık. Umarım hayatınızdaki Başak enerjisini ister partneriniz olsun, ister siz kendiniz, ister bir dönem kalbinize dokunmuş biri olsun, biraz daha yakından hissetmenize yardımcı olmuşumdur. Peki sizin hayatınızdaki Başak deneyimi nasıldı? Onun hangi özelliği sizi en çok etkilemişti? Tam olarak böyleydi dediğiniz bir an mutlaka vardır. Lütfen yorumlar kısmına yazın, birlikte konuşalım, değerlendirelim. Sizin paylaşımlarınız hem bu seriyi daha canlı kılıyor hem de izleyen herkese gerçekten rehber oluyor. Evet, bu serimiz tabii ki burada bitmeyecek. Sıradaki burcun ilişki yolculuğunu merak ediyor musun? Eminim ediyorsundur. O zaman ne yapıyorsun? Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca hazırladığımız 12 burç aşk uyumu videolarına tek tek ulaşmak için ya şurada ya burada olacak, tam net bilemiyorum ama bu yan taraftaki oynatma listesine göz atmayı da unutma, olur mu? Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar kendine çok iyi ama çok iyi bak. Kalbini koru ve unutma, her ilişkiyi güzelleştiren en önemli şey kendi özünü kaybetmeden sevebilmek, değil mi? Hoşça kalın.